Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün kıyı kışlacıktayım. İassos antik kentine gelmiştik. Hem de bir kıyı kışlacıkta biraz dolaşalım dedik. Araba da yok nasıl olsa. İçten yanmalı bir aracımız var. Şu anda geçici olarak arkadaşın arabası Skoda Fabia. Güzel de bir araba aslında. Tüketimi de iyi, fena değil yani. Tam şehir içi arabası. Neyse, onunla birlikte buraya geldik. Buraya gelmişken de zaten bir video hazırlamayı düşünüyordum. Biraz sohbet edelim istedim son sürece dair. Yaklaşık bir seneyi aşkın süredir %10 dilimindeki elektrikli araçlar 1.800.000 lirayla 1.900.000 lira aralığında gidip geliyor. Tabii bir de dövizin de bir hareketlenmesi oldu. Tam da bu sürece denk geldi bizim büyük araç ihtiyacımız. Aynı zamanda Dikili'ye de gidip geliyoruz. Orada işte bir ev olayı var. O nedenle büyük bir araca ihtiyacımız da olduğu için ben şöyle düşündüm. Yani yakın zaman içinde çoğu araç belki %40'lık dirime girebilir. İşte TOG'unda bütün donanımlarını eklediğimizde %40'lık dilime girmesi, bazı araçların donanımlarını azaltması gibi faktörler de devreye girince şöyle düşündük. Yani dedik ki aracı değiştirmenin sanki zamanı diye düşündük. Benim de her zaman kendi yapımda öyle vardır. Aracı satmadan yeni bir araç almak istemem. Dolayısıyla o nedenle MG4 Luxury'yi satışa koyduk. 3'e 5'e bakmadan normal standart fiyatlarına, ortalama fiyatlarına yakın bir fiyatla satmış olduk. Hem de bu sırada araç alana kadar parayı değerlendiririz diye düşündük. Çünkü aynı zamanda bu işte Trump'ın kazanması, işte dünyadaki bazı gümrük savaşları, bazı ticaret savaşları, işte Amerika, Ukrayna, Çin falan derken siyasi, politik, ekonomik gelişmeler dünyada biraz beni endişelendirdi. Yani %10 dilimde ya matrah artışı olacak ya da matrah artışı olmasa çoğu araç %40'a doğru ilerleyecek gibi gördüm. O nedenle aracı satıp bir araç arayışına koyulduk. Genel olarak araç arayışında ihtiyaç, beklenti, önceliklerim ve beğenilerimi bir sıralamak istedim. Benim en çok önceliklerime aldığım şeyler araç arayışında birincisi hacim, büyüklük, oturuş pozisyonu, SUV veya SUV'a yakın tarzda olması veya crossover tarzda olması, işte uzaktan erişim olması, tek pedal sürüş olması, rejenerasyonunun iyi olması, güvenlik, auto hold ve adaptif sürüş sistemlerinin olması, işte evde 2 kişi olduğumuz için elektrikli ve hafızalı koltuk olması gibi bir takım kriterleri belirledim kendimce. Bu kriterlere uygun olan araçların dışında kalanları elemeye çalıştım. Yıllardır araç kullandım ve bu araçların içinde önceliğim 2 araca odaklandı benim. Şimdiye kadar en memnun olduğum araçlar Volvo'nun araçları oldu. Bir de en son kullanmış olduğum Tesla Model Y Long Range olmuş oldu. Bu araçlardan da ayrılırken her seferinde ekonomik nedenlerle satmıştım. Ondan önceki Volvo'ları ise kendim tercih ederek yeni bir Volvo'ya geçmek için değiştirmiştim. Volvo ve Tesla'yı önceliğim olarak istiyordum zaten. Ancak Volvo'nun aracının EX40'ın uzun süredir yenilenmemiş olması, iç tasarımının artık eskimiş olması, EX90'larda ve EX30'larda kullanılan tasarıma muhtemelen 1-2 sene içinde geçeceği algısı nedeniyle %50 ÖTV diliminde yer alan Volvo EX40'ı almak istemedim açıkçası. Tesla %10 dilimde bulabilirsem alırım diye düşündüm. Yakın zamanda da hem bu Avrupa'daki satışların düşmesi hem Tesla'nın maliyetlerinin gittikçe azalması gibi faktörleri göz önünde bulundurarak Tesla'nın daha önceden de bütün bu agresif fiyat satış politikasını da bildiğim için gruplarda da yazdım her zaman. Ben Tesla'nın muhakkak ve muhakkak standart range aracının en alt vergi diliminde. %10 demiyorum çünkü belki ÖTV dilimi değişebilir diye düşündüm. %20 olabilir diye düşündüm ama genellikle ben %10 ÖTV dilimi olacağını zaten öngörüyordum. Çünkü elektrikli araçların %10'un üzerinde büyük satışlara ulaşması çok zor. Bu nedenle Tesla'nın %10 ÖTV diliminde kalacağını düşündüğüm için Tesla'yı beklemeyi düşündüm. Ama uzun süre araçsız da kalmak istemedim. Eğer Tesla'yı sınırlı sayıda getirir de yakalayamazsam, alamazsam gibi kaygılarla ikinci bir alternatif arayış
arayışına girdim. Yani Tesla ya satışa gelmezse ya da benim öngörüm tutmazsa %40'la gelirse veya standart range gelmez, long range arkadan itişliği %40'lı olarak getirirlerse gibi öngörüler nedeniyle alternatif olarak bir B planım olsun istedim. B planında da o sırada zaten Tesla'da uzun süredir habire bekliyoruz. Gruplarda yazışıyoruz. İşte aradan bir hafta geçti, 2 hafta geçti. Hala Tesla satışa konmadı. Tarihi yok. Belli değil falan gibi. O nedenle diğer araç arayışlarına girdim. Ama Tesla'nın %10 ÖTV ile getireceğini nereden düşündüm? Uzun süredir takip ettiğim bir piyasa benim elektrikli otomobil piyasası. Hani diyorlar ya işte yok ya maliyetler kurtarmıyor da yok döviz arttı da çoğu kişi diyor ki işte ya döviz çok çıktı Tesla mümkün değil %10'la getirmez. İşte maliyetler arttı şöyle oldu böyle oldu. Ben şimdi bakıyorum Volvo'yu düşünün. Kendim kullandım. Ben Volvo'yu 2023 yılında 2.650.000 liraya aldım. %60 ÖTV ile. O zamanki döviz kurunu düşünün. Şimdiki döviz kurunu düşünün. Gittim bayiyle de dedim ki ya bunun da çok az bir pay var. Ya bunu %50 ÖTV'li satın 2.400'e 2.450'ye. Yok dediler ya maliyetler kurtarmıyor. Ben de Volvo'yu sevdiğim için gittim 2.650.000 liraya Volvo'yu aldım. Ben aldıktan bir ay sonra 2.450.000 liraya düşürdüler. 2.400.000 liraya düşürdüler. O aralıkta 2.400-2.450 aralığında satılmaya başlandı. Ham fiyatı ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'ye geliş fiyatı 1.350.000 lira oldu. Yani tam %50 ÖTV'nin bir üstü olan %60 ÖTV'ye geçmemek için aracı düşürdüler ham fiyatını. Peki 2023 yılında 1.350.000 lira vergisiz fiyatla gelen Volvo EX40 nasıl bir araçtı? Şu anda da öyle. 82 kWh bir bataryaya sahip. Üstelik de pahalı bataryalardan olan NMC bataryaya sahip. Yani Tesla'nınki gibi ucuz LFP batarya da değil. Cincik kadar 60 kWh'lik bir batarya da değil. Volvo EX40'ı 2023'ten beri bakın 2025 yılındayız. En son Nisan ayında da dahil olmak üzere 2.400.000, 2.450.000 liraya sattılar. Yani vergisiz fiyat 2 yıldır neredeyse 1.350.000 lira. Peki Volvo bundan zarar mı ediyor? Peki niye zararına getirir? Bütün donanımları da var. Eksiksiz. 4 yıl bakım ücretsiz, internet ücretsiz, uzaktan erişim var. Ne isterseniz var donanım olarak. Her şeyi var. Aynı şekilde Mini Countryman E'yi düşünün. 2024 yılının başında Mini Countryman E'yi bir lansmanla tanıttılar. Dediler ki lansmana özel normalde fiyatımız 2.600.000 lira. 2.600.000 liralık aracı biz 1.920.000 liraya satıyoruz. Çok kısa bir süreliğine ve stoklu az sayıda araçla. Dediler ki adaptif sürüş yok. O donanımı çıkarttık. Çünkü %10 ÖTV'ye sokmak için bunu yaptık dediler. Aradan 1,5 yıl geçti. Mini Countryman E en son Nisan ayında yine 1.920.000 liraya satıldı biliyor musunuz? Şimdi diyorlar işte donanım eksiltiyoruz. Peki 1,5 yıldır hani dediniz biz adaptif sürüş sistemini maliyetler kurtarmıyor, %10 ÖTV'ye sokuyoruz diye koymuyoruz araçlara dediniz. Peki o zamanki dövizle şu anki dövize bir bakın. Hani dediniz kısıtlı sayıda getiriyoruz Mini Countryman E'yi %10 ÖTV ile 1.920.000 liraya. Ne oldu? 1,5 yıl geçti. Niye değiştirmediniz aracın fiyatını? Yani o yüzden markaların söylediğine çok aldırış etmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle ben inanmıyorum artık. Ben o nedenle Tesla'nın isterse %10 ÖTV ile getirebileceğine adım gibi emindim. Bunu da çoğu zaman gruplarda da yazdım bu düşüncemi. Hatta sevgili Ozan, selam olsun Ozan Çağrı Seyhan'a, bana sordu abi senin düşüncen nedir diye. Ben dedim ki Ozancığım bence dedim %10 ÖTV değişmez. Matrah güncellemesi belki gelebilir ama %10 ÖTV'nin değişeceğini sanmıyorum. Tesla'da dedim %10 ÖTV ile getirir. Neyse bu süreçte düşüncelerim bu şekildeydi. Tesla ya gelmezse diye B planı olarak diğer araçları araştırmaya başladım. En sevdiğim araçlardan bir tanesi adaptif sürüş olmamasına rağmen az önce saydığım donanım ve beklendiğim özelliklerin bazılarını eleyebileceğime karar verdim. En azından Tesla olmazsa geçici bir araç alayım. İşte 6 ay kullanırım, 1 sene kullanırım, sonra satarım, Tesla'ya geçerim tekrar diye düşündüm. Çünkü araç ihtiyacımız da var. Yani bir aydan fazla süre de araçsız kalmak istemedim. Tamam istediğimiz zaman araç alabiliyoruz falan kullanıyoruz ama yine de öyle istedim. Yani başkasından araç istemeyi sevmiyorum. Şöyle bir sistem var bir de Türkiye'de markalarda Tesla ve TOG hariç. Ya mesela Mini Countryman E'yi soracağız değil mi? Var mı yok mu bayilere? Bayiyi arıyorsunuz, bayiye ulaşamıyorsunuz. Mini Countryman E'nin genel merkezine ulaşıyorsunuz.
Diyorum ki Mini Countryman E var mı? Hangi bayiyi soruyorsunuz? Ya ben bütün herhangi bir bayiyi soruyorum. Hangisinde varsa ondan alacağım. Yok efendim hangi bayi istiyorsanız yönlendireceğiz size. Ben de dedim ki o zaman bütün bayileri yönlendirin bana. Neyse bütün bayileri yönlendirdiler bana. Zaten çok fazla bayisi yok. Satış bayisi yok. Mini Countryman E hiçbir yerde yok. Dediler ki ancak sıradan birileri ayrılırsa sizi de sıraya alalım isterseniz. Onun üzerine boşalırsa birisi size öncelik tanıyabiliriz. Tabii ki bence kimsenin de sırasından çıkacağını düşünmedim. Yok satıyor çünkü Mini Countryman'e. İkinci el araçla almak istemiyorum. Diğer seçeneklere yöneldim. Hyundai Ioniq 5'in uzun menzilli olan Long Range arkadan itişli. Onunla ilgili epey bir araştırma yaptım. Fakat 2.800.000 lira liste fiyatı, yani 2.600.000 liradan aşağıya pek düşmüyorlar. Yani belki 2.500.000'e de düşürülebilir yani pazarlıklarla falan, ama araçta uzaktan erişim yok. Donanımları kısıtlanmış. Ya dedim niye vereyim ona? Volvo'ya vermiyorum 2.400.000 lira. Niye Hyundai'ye vereyim yani 2.500.000 lira? Vazgeçtim o nedenle Hyundai'den de. Epey bir pazarlık ettim ama olmadı yani. Stellantis araçlarını da bu arada kafamdan elemiştim. Çünkü Stellantis araçlarını auto hold olmadığı için, tek pedal sürüşü olmadığı için çok bana göre görmüyorum. Bir de iç hacmi bana 3008'in de Grandland'in de çok istediğim gibi gelmedi. Tasarım olarak beğenmedim yani iç hacimlerini. Ama aynı zamanda en büyük etken de hem uzaktan erişimlerinin olmaması hem de donanımlarının eksik gelmesi, işte elektrikli hafızalı koltuk falan gibi böyle bazı donanımların eksik olması, tek pedal sürüşünün olmaması, rejenerasyonunun yeterli olmaması gibi nedenlerle Stellantis araçlarını devre dışı bıraktım aklımda. Volkswagen ID.4'ü de küçük bataryası nedeniyle devre dışı bıraktım aklımdan. Çünkü küçük bataryalı tek düşündüğüm araç Tesla Model Y. Diğerlerinin hiçbirini tekrar küçük bataryalı bir araç almak istemiyorum. Mini Countryman E'yi de geçici olarak düşünmüştüm zaten. Volkswagen ID.4'te de bazı donanımlar eksik, işte elektrikli hafızalı koltuk falan gibi bazı şeyleri yok. Bir de ben deri koltuk seviyorum. Deri koltuk da yoktu falan. Neyse yani hoşuma gitmedi, daha doğrusu tercih etmedim. TOG T10X'i düşündüm. Dedim ki ya TOG T10X işteyse geçmişte oluyordu. Envantere araçlar koyarlar, onlardan alırım. TOG'a da çok büyük talep olduğu için kredi koşulları ve TOG'un da gerçekten bataryası büyük falan, yenilendi, yazılımları güncellendi falan. O nedenle TOG'a da çok talep olduğu için T10X'te araç yoktu. Fiyatı da belirsiz. Daha doğrusu girdiğinizde diyor ki Mayıs finansman koşulları ile kabul ederseniz diyor konfigürasyon oluşturabiliyorsunuz diyor ve orada da bir donanımı eksiltiyorsunuz. Ama bir sonraki Mayıs ayında bir donanım daha eksilttirirler mi? İşte o fiyat olur mu, olmaz mı gibi bir tereddütüm oluştu. Çünkü bir ay önce TOG siparişi verip de hem Meridian hem cam tavan koyanlara arayıp dediler ki Nisan ayında birini çıkartacaksınız. Tamam, siz Mart ayında oluşturduğunuz siparişinizi ama maalesef Nisan ayı finansman koşullarına göre bazı donanımlar zamlandı. Dolayısıyla bu donanımlardan birini çıkartacaksınız dediler bazı kişilere. O nedenle tereddüt ettim TOG'la ilgili ama yine de şöyle düşündüm. Dedim ki ay sonuna doğru hiçbir araç bulamazsam TOG'a yazılırım diye düşündüm. BYD'yi aradım. BYD dedi ki tek tek bayileri arayacaksınız. Ya böyle bir şey olur mu? Niye tek tek ben bayileri arayayım yani? Nerede varsa bana söyle yani genel merkez olarak. Hayır dediler ki tek tek. Üşenmedim. Ekrana da koyarım. Bir gün kalktım bütün bayileri aradım. Yani BYD elektrikli araç satma konusunda o kadar vurdum duymaz ve çekingen davranıyor ki. Sebebini bilmiyorum. BYD CL-U EV'yi hiçbir bayide bulamadığım gibi Mayıs'ın sonuna bile sipariş veremiyorsunuz. Efendim çok sayıda araç gelirse Mayıs'ın sonunda size araç verebiliriz. Yoksa Haziran'a kalır. Ayrıca da fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. %40 ÖTV'ye geçme ihtimali yüksek. Neyse dedik ki araya birilerini koyalım. Belki dedik buluruz alırız. Ya onu aradık bunu aradık, hiç umurunda bile değil kimsenin. Neyse gittim Muğla bayine, işte videosunu da koymuştum. Muğla bayisinde aracı da inceledim. Aracı da beğendim. CL-U EV'nin kullanıcılarıyla da görüştüm. Zaten ikinci elde aracı da yok yani. Bazen arada bir tane falan düşüyor. Çok memnun herkes araçtan. Yani ben de çok beğendim aracı. Eleştirdiğim yanları da var elbette. Onları da videoda söyledim. Zaten alsaydım geçici alacaktım. Araca çok alışırsın. TOG'da, CL-U EV'ye de, Mini Countryman'e de fark etmez yani. Hangi araç olursa olsun illa ben Tesla falan diye şey yapmıyorum yani. Öyle bir kafa yapım yok yani. Araca da çok seversem, araca da çok alışırsam satmam da yani. Ama neyse CL-U EV'de de aracı bulamadık. Neyse Muğla'ya da dedik ki biz de dedik sıraya yazın.
yazın. Mayıs ayının sonunda olursa alırız. Hani kendimizi garantiye almaya çalışıyoruz. İşte B planımızı işletmeye çalışıyoruz. Bu sırada da habire Tesla'yı bekliyoruz tabii. Sürekli gruplarda yazışıyoruz. Geceleri normalde ben akşamları telefonumu kapatırım. 2 hafta boyunca telefonumu kapatmadım. Sağ olsun Telegram grubundaki arkadaşlara telefonlarımı verdim. İşte Ozan'a telefonumu verdim. Ozan Çağrı Seyhan'a. Tesla Motors Club Türkiye grubu yöneticilerinden Boran Bey'e, Boran Topkan'a telefonumu vermiştim zaten. Beni dedim mutlaka arayın Tesla envantere düştüğünde, gece telefonumu kapatmıyorum 7/24 diye herkese söyledim. Biz tabii aracı beklemeye başladık bu arada. TOG'la da telefonlaştım epey bir. TOG da dedi ki işte kredi koşulları değişecek, araç fiyatı değişmeyecek dediler. İyi dedim, TOG'a da yazılayım. Sonra Torres EV-X'i düşündüm. Torres EV-X'in bayilerde hem 2024 hem 2025 araçları var. Üstelik de 375 bin lira sıfır faizli kredi de veriyorlar. Dedim ki Torres alırım çünkü Torres'i de beğendim. Ama distribütörüyle ilgili eleştirilerimi daha önceki videolarımda yapmıştım. Bu arada beni Şahsıvaroğlu'nun avukatı aradı. Avukat nazik de davrandı aslında. Uzun da görüştük. İşte 13. dakikasına kadar olan kısmın firmayı zedeleyici olduğunu, incitici olduğunu söyledi avukat bey ve taleplerini söylediler. Dediler ki işte firmayı zedeleyici, incitici 13. dakikaya kadar olan kısımlardaki yerlerin düzeltilmesini istiyoruz dediler. Ben de hem Telegram grubundaki arkadaşlara bunu söyledim hem de avukat arkadaşlarla görüştüm. Videoları da tekrar izledim. Ve videonun ne kaldırılması ne de düzeltilmesi gereken bir yanı olduğunu düşündüm. Ve beni tekrar aradı avukat bey. Yine nazik davrandı. Yani yalan söylemeyeyim. Gerçekten hiç saygısız bir şey veya tehdit edici hiçbir şekilde bir unsur yoktu konuşmasında. Ama gizli bir tehdit demeyeyim de işte dava ederiz falan o tür şeyler normaldir. Herkesin hakkı yani. Tabii ki dava edebilirsiniz dedim ben de. Hakkınız dedim yani. Ama dedim ben firmanın eleştiriye açık olması gerektiğini düşünüyorum. Çok sert de olsa eleştirilerin firmaları daha ileriye götüreceğini, eleştiriye açık olması durumunda firmaların kendini geliştireceğini düşünüyorum dedim. Bir hakaret yok, bir şey yok dedim yani. Sert olabilir eleştirilerim ama ben eleştirilerimin haklı olduğunu düşünüyorum. Videoyu da kaldırmayacağım. Aynı zamanda dedim bir düzeltme gereği duymuyorum dedim. Ve Şahsıvaroğlu'nun avukatının araması bende psikolojik bir etki yarattı. Ya dedim ki şimdi Torres alsam insanlar bana diyecekler ki o kadar eleştirdin, o kadar şey yaptın, avukat seni aradı, korktun, gittin Torres aldın, şimdi de Torres reklamı yapacaksın bize derler gibi bir psikolojik bir baskı hissettim üzerimde. Dolayısıyla Torres'i eledim maalesef kafamdan ama gerçekten beğendiğim bir araçtı, onu söyleyebilirim. Ve Tesla'yı beklerken gruplarda epey bir dayanışma oldu. Botlar kuruldu falan filan, böyle işte araç envantere düştüğünde bize haber verecek. O kredi kartı işte direkt satın alma botlarından kastetmiyorum. Envantere araç düştüğünde bildirim gelmesi olayından bahsediyorum. Yoksa ben kesinlikle o tarz satış botlarına hiçbir zaman girmedim ve onları da doğru bulmuyorum. Ve bu sırada Tesla bir açıklama yaptı. Dedi ki araçlarımızı satışa koyacağız. Saat 17'de satışta olacak. Ben 2023 yılından da deneyimliyim. 2023 yılında da şöyle bir duyuru yapmıştı basın. İşte saat 10'da satışa çıkacak diye. Ben de her sabah yürüyüşe kalkarım saat 6-6.30 gibi. 6-6.30'da yürüyüşe kalktığımda ya dedim ki bir gireyim bakayım dedim yani şu Tesla'ya. Sayfasına bir bakayım dedim. Girdim baktım satın alabiliyorum. Hemen girdim, siparişimi oluşturdum ve ilk Tesla'yı 2023 yılında satın alanlardan bir tanesiyim ben. O nedenle saat 3'ten itibaren hem eşimin telefonunu hem benim telefonumu Tesla sayfasına ayarladım. Chrome'dan otomatik doldurma seçeneklerini, işte isim, adresler, Selim Bey'in de paylaştığı şeylerin hepsini yaptım. Yani kredi kartı bilgileri falan otomatik doldurmayla vakit kaybetmeyeyim diye o seçeneklerin hepsini yaptım. Hatta kart alışverişi kısmını şifresiz olarak değiştirdim geçici olarak ki zaman kaybetmeyeyim diye. Habire elim telefonda refresh ediyorum. İki telefonda, iki parmağım birden hem eşimin telefonunu hem benim telefonumu yenile, sürekli yenile. O sırada saat 4'te yemeğe oturduk. O sırada bile bir elimde kaşık, bir elim telefonda böyle sürekli yenile. Neyse dedim ki hatta eşime ya dedim herhalde dedim Tesla dedim geçen seferki gibi olmayacak. Bu sefer dedim tam dedim herhalde dedim saat tam 17'de dedim satışa çıkacak. Eşim dedi ki ne olur ne olmaz dedi. Sen yine de dedi elin dedi telefonda olsun. Neyse benim yine elim telefonda. İşte son 15 dakika son 10 dakika falan derken son 5 dakika bir baktım ekranda baktım
Tesla Model Y'ler gelmiş hemen. Üstelik de renkli. Tabii ben de Quicksilver'ı çok istiyorum. Fakat muhtemelen renk farkından dolayı %10 ÖTV ile gelmez. Sadece siyah ve beyaz, stilt gri veya siyah ve beyaz gelir diye düşünüyorum. Hatta sevgili Ozan Çağrı Seyhan'a da bu fikrimi paylaştım. Muhtemelen dedim sadece beyaz ve stilt gri girer dedim envantere. Diğerleri dedim %10 ÖTV ile olmayacağı için dedim girmez envantere muhtemelen dedim. Eğer öyle olursa ben beyazı seçeceğim dedim. Ama işte ekranda onu görünce hemen Quicksilver'a bastım. Benim telefonum Samsung A55, eşimin telefonu Samsung S23 Ultra. Onunki işlemcisi daha hızlı. Onun telefonundan devam ettim işlemlere ve otomatik doldurmaya da bastım. Tek tek hepsini anında doldurdu. Kredi kartını falan doldurdu. Bastım ve şifresiz bir şekilde siparişimi verdim. 23 saniye sürdü siparişi vermem. O kadar kısa sürede siparişi verebildim. Ama ekran biraz böyle döndü. Karanlık biraz döndü böyle 4-5 saniye ya da 3-4 saniye döndü ya da 4-5 saniye döndü. Dedim ki acaba dedim birisi aldı. Çünkü o anda birisi alırsa o düşmüş oluyor. Sen tekrar başa dön. Tekrar bir araç ara falan. Çünkü hepsi vınlı olduğu için şasi numaraları atanmış envanter araçları olduğu için dedim ki acaba yani dedim araç gitti mi? Ama neyse ki tamam o kirpi yavrusu çıkır ekranda tamam dedik aldık. Eşimle falan güzel sevindik. Yani bu süreç bu şekildeydi. Ama ben yeni envantere yeni araçların geleceğini kesinlikle düşünüyorum. Kimsenin kaygılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim tabii ki. Bu sadece bir düşünce, öngörü yani. Ve benim önerim eğer aracı para kazanmak için düşünüyorsanız, benim param değer kaybetmesin falan diye düşünüyorsanız bu tür şeylere kesinlikle girmeyin. Aracı kullanmak için alıyorsanız alın. Yani araç üzerinden para kazanma devri bence bitti yani. O tür şeylere girmemenizi öneririm. Eski SR kullanıcılarının da bence üzülmesine gerek yok. Büyük farklar yok yani. O yüzden hiç öyle düşünmeye gerek yok. Ben zamanında alabilmiş olsaydım SR alacaktım zaten. Alanlar da muhakkak kullanım kılavuzlarını indirsinler. Bu sırada eski videoları falan izlesinler. Tecrübe edinirler. Aynı zamanda Tesla'nın uygulamasında zaten videolar var. Kısa videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Tesla kullanımına ilişkin ilk defa kullanacak olanlar. Ben de aracı aldığımda zaten videoları epey bir yapacağım. Birçok kişi gibi ben de videoları yaparım. Yani Tesla'yı alış sürecim bu şekilde oldu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiler, selamlar.